Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli çeyizlik çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, kırmızı ve koyu krem olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Model bu şekilde. Patiğimizin topu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka bölümünü bir tık uzun yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de arka bölümü benden daha kısa yapabilir. Hemen patiğimi kenara bıraktım. Birlikte başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak. 12 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeği attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar geri döndüğümde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artık 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız patiğimizde. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. 12 ilmeği 6'şar 6'şar 2 şişe paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağım. 3. şişime. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. 4, 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmekleri örüyorum. İkinci şişimi. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Şimdi 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi artırma zamanı. Burada şişin yerini kaybetmemek adına şişlerin yerini ilk şişin altına küçük bir iğne ya işaretleyici ya da bir ip takarak ilk şişin yerini belli edebilirsiniz. Devamındaki şişlerde zaten 2, 3 ve 4. olarak sıralanır. Şimdi artırma işlemini patik burnuna baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Bakıyoruz, kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar başta.
2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Şöyle bakıyorum, kenar burada sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradaki ilmeğimi de ördüm ve son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra ilmeklerimi artırma yapmadan düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sonraki sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi bir sıra ilmekleri ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Yine burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız ve patik burnu bu şekilde tamamlanacak. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Patiğimizin burnundaki bu minik desene başlayacağız hemen. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Şu 3 ilmek ördüm. Sonra bu kremimi ekleyeceğim. 1 ilmek krem örüyorum buraya. Patiğim sökülmesin diye krem ipimin ucunu şöyle yeşilime düğümlüyorum. 3 sıradan oluşan bir model. İlk sırasını yapıyoruz hanımlar. 3 yeşil 1 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 3 yeşil 1 krem. 3 yeşil 1 krem. Tekrardan 3 yeşil öreceğim. İkinci şişime geçtim. 3. yeşilimi burada örüyorum. Yanına 1 krem. 3 yeşil 1 krem. 3 yeşil 1 krem. Aynı işlemi bu şekilde 4 şişimizde de uyguluyoruz. 3 yeşil 1 krem. 3. şişime geldim. Burada da yine 3 ilmek yeşil 1 ilmek krem örmeye devam ediyorum. Bir krem, tekrar 3 yeşil öreceğim. 4. şişime geldim. 3. yeşilimi burada örüyorum. Bir tane krem. 3 tane yeşil. Bir krem. Yine 3 yeşil. Bir krem. 3 yeşil ve 1 ilmek kremimi ördüm.
Evet, modelin ilk sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da yapacağım işlem şu. İlk ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Pardon. Şöyle bakalım. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir yeşil. Şimdi 3 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 3 krem. 1 yeşil. Yeşili yarım aldım. Şöyle düzelteyim. 3 krem. 1 yeşil. Aynı işlemi 4 şişte de uygulayacağız. 3 krem. 1 yeşil. İkinci şişimizde yine 3 krem 1 yeşil diye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm diğer 3 şişimde de. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Modelimizde 3. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın şu kırmızılı bölümleri yapacağız. Buraya bir tane kırmızı öreceğim hemen. Kırmızımı aldım. Kırmızıyı ekliyorum. Yeşil ipimiz beklesin, kesmeyelim. Şöyle kırmızı ipimin ucunu kreme düğümlüyorum. Burada da 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 3 krem 1 kırmızı. 3 krem 1 kırmızı. Böyle 3 krem diye devam edecek. Bakın şeklimiz böyle. 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de örelim gelelim hanımlar. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Patiğimizin burundaki şu minik desenini bitirdik. Şimdi kırmızı ve yeşil ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi krem ipimle bir kere dolanacağım, ardından bir daha dolanacağım. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bu büyük gülümüze başlayacağız. Gülümüz toplamda 15 sıradan oluşuyor hanımlar. Toplamda 4 tane gül yapacağız. Her bir şişte bir tane gülümüz olacak. Şimdi çiçeğimizde 1. sıradayız. Bu sıramızda şöyle başlıyoruz. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Sonra şöyle yeşil ipimi aldım. Bu aşamada gülümüzde 1. sıramız dediğim gibi. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil. İlk çiçeğimizi oluşturduk. Kalan 4 ilmek krem ile örülüyor. Hemen şurada hanımlar yeşil ip arkada uzun kalmasın diye yürüterek götüreceğim. Bakın kremin üzerinden atlattım. 4. ilmeğimi bu şekilde ördüm. İlk şişimize çiçeğimizin tabanını oluşturduk. İkinci şişimizde de yine aynı işlemi yapacağız. İlk şişimizde yaptığımız işlemin aynısını. Yine ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4. Yeşilimi aldım. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil. Tekrar son 4 ilmeğim krem ile örülüyor. Tekrar yeşilimi şöyle yürüterek götüreceğim. 3. şişime geldim. Yine ilk 2 şişimde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İlk 4 ilmeğim krem. Yeşilimi aldım. 2 yeşil. Yeşili arkadan sıkarak almayalım hanımlar. Patik ipi biraz esnek bırakalım. Yoksa patik ayağa girmez, gergin durur. Bunu da söyleyeyim. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil. Ve yine kalan 4 ilmeğim krem. Yine yeşili yürüterek götürmeyi unutmuyorum. Bu şekilde. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Son çiçeğimizi yapacağız. Tekrar ilk 4 ilmeğim krem. Yeşilimi aldım. 2 yeşil, 2 krem, 2 yeşil. Kalan 4 ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. Tekrardan şöyle yeşili atlatacağım. Arkada uzun kalmasın diye yeşili yürüterek
götürdük hanımlar bu sıramızda. Modelimizde geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra yeşilimi alıyorum. 4 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane krem ve yanına bir de yeşil. İlk çiçeğimizin tabanını oluşturduk. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine yeşili şurada atlatacağım hanımlar. Bu şekilde. Bakın ilk desenimizi ilk şişimizde yaptık. İkinci şişime geldim. Aynı işlemi burada da yapacağım. Yine ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. Yaprağımı yapacağım şimdi. 4 yeşil. Şöyle yeşil arkada esnek bırakalım. 4 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmekleri de krem ile örüyorum. Hemen şöyle bakın yeşili atlatarak götürüyorum yine. İkinci şişimizdeki deseni de oluşturduk. Üçüncü şişime geldim. İlk 2 şişimdeki işlemin aynısını yapacağım. 2 krem örüyorum. Yeşilimi aldım. 4 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. Kalan ilmekler krem ile örülecek. Yeşili yine şöyle atlattım. Dördüncü şişime geldim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. İlk 2 ilmeğim krem. Yeşilimi aldım. 4 tane yeşil. 1 krem. 1 yeşil ördüm. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerim krem ipim ile örülüyor. Yeşili yine şöyle atlattım. Modelimizin ikinci sırasını da tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda yine ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 2 ilmek yeşil. Pardon, ilk 2 ilmeğim krem. Sonra yeşil ipimi aldım. Modelde 3. sıramız. 3 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 1 krem. 3 tane yeşil örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğim krem. 3. sıramızda bakın bu şekilde. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısını diğer 3 şişte de yapıyoruz hanımlar. İkinci şişime geldim. Burada da yine ilk şişte olduğu gibi ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Yeşilimi alıyorum. 3 tane yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 1 krem. Ve 3 tane yeşil. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Model 4 şişte de aynı şekilde örülüyor hanımlar. İlk 2 şişimizde modeli kurduk. Şimdi 3. ve 4. şişimize de ilk 2 şişimizde yaptığım işlemin aynısını uygulayalım gelelim. Evet, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. İlk şişimdeyim ve modelde de 4. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Yeşilimi alıyorum hanımlar. 4 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane krem. 1 tane yeşil. 2 tane krem. Ve 3 tane yeşil örüyorum. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. 4. sırada çiçeğimiz böyle. Bakın ikinci şişimizde de aynı işlemi uygulayacağım. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Yeşilimi alıyorum. 4 ilmek yeşilim var. 3, 4. 1 krem. 1 yeşil. 2 krem. Ve 3 tane yeşil. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi ilk şişimdeyim. 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 tane yeşil öreceğim yanına. 1, 2, 3. Tekrar kremimi aldım. 3 tane krem. 1, 2, 3. 1 tane yeşil. 2 tane krem.
ve 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Son bir ilmeğim krem. 5. sıra böyleydi. İkinci şişimde de aynı işlemi uyguluyorum. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Yanına 3 tane krem örüyorum. 1 yeşil. Tekrar 2 krem. Ve 3 tane yeşilim var. Son bir ilmeğim krem. 3. ve 4. şişimizdeki çiçeklerimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Yaprağımızın 6. ve sonuncu sırası. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2. Bu aşamada yeşili yine yürüterek götüreceğim. İlmek arkada uzun kalmasın diye. 3, 4, 5, 6, 7 tane krem ördüm. Buraya bir yeşil örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. İlk çiçeğimizi yaptık. Şimdi ikinci şişimdeyim. Yeşili şöyle atlatarak götürüyorum tekrar. Burada da ilk şişimde olduğu gibi 7 tane krem örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane yeşil ve kalan 6 ilmeğim krem. İkinciyi de yaptık. Yine yeşili yürüterek götüreceğiz. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artık gülümüze başlıyoruz. Yeşil ipimizi şimdilik kullanmayacağız. Burada beklesin, kesmeyelim. Burada kalsın. Bu sıramızda hanımlar modelde 7. sıramız. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Alttan kırmızımı getiriyorum. 3 kırmızı, 1 krem ve 2 kırmızı. Modelimizde hanımlar ilk sıramız böyleydi. 7. sıramız gülümüzün ilk sırası. Kalan 4 ilmeğim krem. İlk 3 ilmeğimi ördükten sonra yine şöyle kırmızıyı yürüterek götüreceğim. Arkada yine uzun kalmasın diye. İkinci şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi uyguluyorum. İlk şişimde olduğu gibi. İlk 4 ilmeğim krem. 3, 4. Tekrar kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı. Tekrar kremi aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yine kırmızıyı şöyle yürüterek götürmeyi unutmayalım. 3. ve 4. şişimizi de örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmekleri ördüm geldim. Şimdi modelimizde 8. sıramız, ilk şişimdeyim. Yine kırmızıyı şu aradan atlatarak yakınlaştırıyorum. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı, 1 krem ve 4 tane kırmızı. 1, 2, 3, 4. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. 8. sıramız böyleydi. İkinci şişimde de yine aynı işlemi uyguluyorum. İlk 3 ilmeğim krem. Kırmızımı aldım. 3 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı ve kalan 3 ilmeğim krem. 8. sıramız böyle. Şöyle hanımlar. Bakın ilk 2 gülümüzü yaptık. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet, yeniden ilk 1. şişimdeyim ve modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kırmızımı aldım. 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 9. sıramızda bu şekilde. Şimdi hanımlar, diğer 3 şişimizdeki güllerimizi de ilk şişimizde olduğu gibi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ilk şişimdeyim ve modelde 10. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar
İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem. Kırmızımı aldım. 2 kırmızı. Yanına 1 krem. Şöyle kremimi düzgün öreyim. 2 kırmızı, 1 krem. 3 tane kırmızı. 2 tane krem. Tekrar 2 tane kırmızı ördüm. Kalan 2 ilmeğim krem. 10. sıramız böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 11. sıradayım. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar kırmızımı aldım. 3 tane kırmızı. 1 krem. 4 kırmızı. 1 krem. Ve 3 tane kırmızı örüyorum. Kalan son 1 ilmeğim krem. 11. sıramızda bu şekilde hanımlar. Diğer 3 işimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde ve 12. sıradayım. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4. Buraya 2 tane kırmızı öreceğim. Yanına hemen 1, 2. 2 tane krem ve 3 tane kırmızı. 2, 3. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi de ördüm geldim. Şimdi modelimizde ilk şişimde ve 13. sıradayım. Bu sıramızda yine kırmızıyı şöyle atlatarak getireceğim arkada uzun kalmasın diye. İlk 4 ilmeğim krem. 2, 3, 4. Kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı, 1 krem ve 2 kırmızı ördüm. Kalan 4 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu aşamada yine kırmızı arkada uzun kalmasın diye şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. Bakın. 13. sıramız bu. Diğer 3 şişimizdeki güllerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden 1. şişimdeyim ve modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. 3, 4. Kırmızımı aldım. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı ördüm ve kalan 6 ilmeğim krem ile örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Yine bu aşamada kırmızı ipimizi şöyle atlatarak götürmeyi unutmayalım. 14. sıramız da buydu. Diğer 3 işimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 15. ve sonuncu sıramızdayız. Yine kırmızıyı şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Bu sıramda da ilk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5. Kırmızımı aldım. 3 kırmızı ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine buralarda kırmızı ipimizi şöyle atlatarak götürelim. Bu şekilde. Sonuncu sıramız da buydu. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Artık gülümüz bitti. Yeşil ipimize kırmızı ipimiz beklesin. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de krem ipimiz ile yine 2 sıra düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi de patiğimizin üst bölümündeki deseni yapacağız. Tabana kurduğumuz modeli tam tersten üst tarafa kuracağız. 3 sıradan oluşan modelimiz. Şimdi modelimde ilk sıradayım. Yine ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanında bir tane kırmızım var. 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyorum. 3 krem
bir kırmızı, yine 3 krem 1 kırmızı diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Modelimizde ilk sırayı yaptık. Şimdi ikinci sıradayım. Bu sıramızda şöyle bir tane krem örüyorum. Alttan şöyle yeşil ipimi aldım. Şöyle biraz gevşek getirelim. Sıkarsak yine patik gergin durur. Şöyle biraz alttan uzatacağım ucunu. Evet. Bir krem bir yeşil ördük. Devamında 3 krem bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Artık kırmızı ipimizi de kesip düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında artık kırmızıyı kullanmayacağım. 3 krem, 1 yeşil. Bakın şeklimiz şu. Diğer 3 yeşilimizi de 3 krem, 1 yeşil olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 3. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Kırmızıyı da kestim, ucunu arkaya düğümledim. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 3 yeşil ördüm. 1 krem. 3 yeşil 1 krem olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 3 yeşil 1 krem. Tekrar 3 yeşil 1 krem diye devam ediyor. Şöyle. Diğer 3 işi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, desenimizi bitirdik. Artık ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimizle örüyorum. Krem ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü krem ile de işimiz kalmadı. Artık patiğin devamında ana renk ipimi yani yeşili kullanacağım. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 3 sıra boyunca yani 4 şişimizi 3 kere dolanacağız. İlmeklerimizi 3 sıra yeşil ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim, bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Birinci şişimdeyim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu şişimde ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin arka bölümüne geldik buralara. Ben patiğimin şu arka bölümlerine hanımlar 8'er ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim, hemen ilk 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Arka yüzde de yine bunları düz öreceğim. Devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum çünkü ön yüzdeyiz. Evet hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şöyle ki bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğim, ardından geri döneceğim. Geri döndüğümde arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmeyi unutmayacağız. Yine tabanımdaki ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım şişim burası. Ve son 8 ilmeğim hanımlar haroşa, bunu da yine düz öreceğim. Ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın 6 oldu. 7, 8. Böylece ön yüze bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir diğer şişime geldim. Burada da yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de
ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bu kadar. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Sadece son 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Yine bilek ayrımına geldim. Tekrar bilek ayrımında geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar yine. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Kenardaki 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerim de ön yüzdeyim. Düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Yine geri döneceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şöyle baktığımız anda hanımlar patiğimizin şu kenarlarında, bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş, 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken bir ayağınıza giyin hanımlar. Ölçün, ölçerek yapın. Ayağınıza giyin. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ayak ölçünüze tam uyumlu olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Burada 16 diş yani 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğimi haroşa öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bu haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Evet, tekrar geri döndük. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yine öndeki ikisini kestim. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayısı da birbirine eşit. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde
ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor ve şişlerdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Kesim böyle yapılıyor. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma alıyorum. Sonra diğer şişimdeki. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim arkaya. Patiğimizin bu ön bölümde kullandığımız diğer ipleri de böyle işim bittikten sonra gizledim. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın. Tertemiz görüntü olsun. Evet, ipimizi de gizledik. Bakın topuğumuz şu şekilde tek taraflı bir kesim. Gizli kesim, çok şık, çok temiz görüntüsü var. Şekil itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok hoş bir modeldi. Çok da kolay, çeyiz için uygun. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Videonun bu topuk bölümü akşam saatlerine denk geldiği için rengimiz biraz koyu gibi görünebilir. Model bu şekilde. Tabanımız, kenarlarımız, bakın topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.